Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bugün Bahar dizisinin şu ana kadar yayınlanmış olan 2, 3 ve 4. bölümünü konuşacağız. Ve onun haricinde de uyarlanmış olduğu diziden de hareketle dizinin ilerleyen bölümlerinde neler olabileceğini konuşacağız. Dizi bayağı paralel ilerliyor uyarlamasına. O yüzden de güzel doneler olacak yani. Aslında bayağı spoiler gibi olmasa da yaşanabilecek olayları harfiyen konuşacağız gibime geldi. Abi sana şöyle bir sorum var. Bahar'ın 2. bölümünden sonra reytingleri uçtu gitti. Haftanın en çok izlenen dizisi oldu. Nedir bu dizinin alameti farikası? Şimdi ben birkaç tane faktör gördüm ilk başta. Demet Evgar işleri zaten çok fazla seviliyor televizyonda. Hani bir 3-4 reytingten başlıyor onun işleri en az yani. Bu noktada bir Kore yaşının uyarlanmasıyla birlikte daha bize iyi bir lokalleştirilmiş bir hikaye yapısı var. Şunu da söylemek lazım. Başrol kadın, senarist kadın, yönetmen kadın. Baktığımızda gerçekten kadınların bu kadar geleneksel medyada dominasyon kurduğu bir dizi olması gerçekten çok sevindirici ülkemiz açısından ve gerçekten bir kadın hikayesini işliyor. Orta yaşlı ve hayatında pek çok şeyde evliliği ve evlatları yüzünden de yaşamamış olan bir kadının yükselişini ve tekrar hayata dönüşünü hem ailesine bakabilecek hem de kendi hayatında ayakları üzerine durabilecek bir karakteri izlemeyi bence insanlar çok sevdi. Sempatik bir tarzı var. Dizinin görsel açıdan çok iyi durduğunu söyleyebiliriz. Görüntü yönetimi ve sanat yönetimi anlamında Bahar'ın özellikle kostümleri onu her sahnede diğer karakterlerden ayrı kılıyor. Gerçekten buna iyi çalışmışlar ve ikinci bölümde aslında dizi başlangıcını yaptı. İlk bölümde çok karmaşık bir başlangıcı vardı dizilerimizde beklediğimiz şekilden. Farklı bir tarzdaydı. Hani seninle de konuşmuştuk. İkinci bölümde ama bazı olayların neden olduğunu öğrendik. Mesela işte Bahar, Rengin ve Timur'un geçmişte de tanışmış olduklarını ve aynı okulda okumuş olduklarını gördük. Bu mevzuları gördük. Bahar'ın geçmişini daha çok gördüğümüzde farklı olaylar bizim karşımıza çıktı. Bahar tabii ki de ameliyattan döndükten sonra artık daha farklı bir kişiliğe büründü. Tekrardan mesleğe geri döndü. Hastaneye kendisini bir şekilde aldı. O noktada Evren Bey de yardım etti kendisine. Çünkü kendisinden biraz hoşlanıyor ama Bahar'ın da şu anlık henüz ona pay vermediğini gördük. Hikaye birazcık böyle vites arttırdı ve yeni açılımlar yaptı. Bu hikayenin tutmasındaki temel sebeplerden bir başlıcası da o kadar çok fazla seyircinin bildiği ama şu an yaşanmamış olay var ki hepsi de birbirine zincirli ve bütün hepsi aileler arasındaki güç çatışması veya karakterin kendini gerçekleştirme motivasyonu olduğu için bence bu açıdan çok beğenildi ama sen hangi açılardan beğendiğini düşünüyorsun? Mesela Kore dizisindeki uyarlamalardan hareketle neler sence bizde iyi işledi ya da bu dizi sence neden daha fazla izleniyor? Aslında bunun nedeni çok basit. Biz ilk bölümün incelemesini de yaptığımızda yorumlarda da çok kez gelmişti. Abi bu dizi gerçekten bir konfor alanı dizisi. Dizide acayip entrikalar olmuyor. Dizi komik, dizi eğlenceli. Türkiye'nin şu anki bulunduğu iklimden çok pozitif bir yerden yaklaşıyor her şeye. Kaos yok. Kadına şiddet yok. Ortalık karıştıran gelinler, damatlar tarzı insanlar yok. Bir yalı draması yok. Bir töre hikayesi yok. Her şey aslında belli. Burada da bir üçgen var. Yok değil. Ama bu dizi komedi dizisi, bu dizi eğlenceli bir dizi ve biz böyle bir diziye hasret kalmışız. Ben o yüzden bu dizinin tuttuğunu düşünüyorum. Bu dizi diğer reyting rekorları kıran ve şu anda bayağı düşüşe geçen bazı yapım şirketlerin dizisinden çok farklı. İnsanlar 7'den 70'e bu diziyi açıp izleyebilir ve birçok sahnesinde de kahkahalarla gülebilir. Bir kadın draması olmasından dolayı, güçlü kadın hikayesi seyretmemizden dolayı bu yüzden kadın izleyiciler de bu diziyi çok seviyor. Bu dizinin net bir şekilde alameti farikası bu. Bu dizi bu kadar yüksek reytingleri bu şekilde almasının nedeni bu. Bu dizi Türkiye'nin ihtiyacı olan şeyi bize gösteriyor. Gülmek, eğlenmek, insanlara yardım eden bir doktor görmek, yükselen bir kadın görmek. Buna ihtiyacı var Türkiye'nin, Türkiye'de çekilen dizilerin. Bu dizi bunu yaptı. Bir Kore uyarlaması. Kore uyarlamasına da gerçekten çok paralel gidiyor. Bölüm bölüm neredeyse aynı şeyleri görüyoruz. Yani aslında hem ihtiyaç olan hem de diğer dizilerden farklı olmasıyla birlikte bir konfor alanı dizisi atmosferi yaratıldığını düşünüyorsun. Günün herhangi bir saatinde denk geldiğinde çocuğunla da izleyebileceğin ve kendinden de bir parça bulabileceğin bir iş olarak lanse edildiğini düşünüyorsun. Uyarlamaya da zaten tıpatıp benziyor. Haklarını da zaten satın almışlar. Bu yüzden uyarlama bir işten uyarlandığı yazmıyor. Onu da belirtelim. Onun haricinde de tabii ki de Kore dizilerinin ya da filmlerinin bizim ülkemizde uyarlanmalarında işte mesela 7. Koğuş'taki Mucize filmi mesela çok beğenilmişti falan. Onların toplum yapısındaki hikaye anlatılarıyla bizimki çok
çok benziyor. Onlar da güvenli işler yapmayı seviyorlar. Bir yandan da duygulara hitap eden işler yapmayı seviyorlar. Gerçekçilik daha ön planda oluyor. Benim ilk bölümde hani seninle çektiğimizde mesela bize gelen eleştirilerden en fazlası aslında senin bahsettiğin muhabbetlerdi. Bu dizinin şu yönleri farklı. O yüzden belki de siz çok ısınamamışsınız tarzı muhabbetler olmuştu. Çok kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum yorumlarla alakalı. Biz diziyi gömmedik. Hatta övdüğümüz yerleri ben çıkardım, dedim ki bu dizi bence tutmaz. Çünkü ben senin bahsettiğin o diğer Türk dizi mantığında alıştığımız şeylerin çok izlendiğini görünce televizyonda bu dizinin herhalde izlenmeyeceğini düşünmüştüm. Sen ikinci bölüm reytingleri bana attığında 12 dedim, herhalde yanlış yazmışlar falan, 2-3 olması gerekir falan diye düşünmüştüm. Ama sonrasında hem ikinci bölümdeki yaptığı atakla hem de biraz işte uyarlama dizisindeki potansiyeli gördüğümde, ki onlardan birazdan bahsederiz. Demek ki bu tarz şeyler de yapılabiliyormuşu gördük. Yani demek ki izleyiciler bunlara okeylermiş. Yani daha dijital kafada bunlar yapılabiliyor parça parça. Ama hepsinin komple bir yerde buluştuğu bir iş televizyonda yapabilmek cesaret işidir. Ve dediğimiz gibi kadın ağırlıklı bir iş yapılıyor. Arkadaki ekip de bununla birlikte ağırlıklı. Hani bu kadar daha kadınlara yönelik bir işin erkekler tarafından da beğenilip izlenmesi, yani 12 reytingden bahsediyoruz. Sadece kadınlar izliyor olamaz bütün diziyi baktığımızda. Beğenilmesi demek ki aslında saydığımız şeylerden yola çıkarak da yapılan bir şeymiş. Ama yine de ben şaşırmadan edemiyorum. Şundan çok kısaca bahsedeyim. Benim çevremdeki birçok insan, Türkiye'de televizyon takip etmeyen insanlar, ben bu diziyi izlerim dediler. Bahar için. Ben de aynı şeyi duydum ya. Özellikle genç kuşakta da ben bunu gördüm. Ne kadar eğlenceli, renkli bir dizi dediler. Demet Evgar'a zaten acayip bir sevgi var. Yani uyarlama işi izlemiş insanlar da şey diyorlar, hani aynısını izliyorum tıpatıp yani tarzında dediler. İstersen o işte biraz paralelliklerine geçelim. Bu dizi bir Kore yapımı olan Doktor Cha dizisinden uyarlama. Bu dizi aynı zamanda Netflix'te de bulunuyor. İzlemek isteyenler oradan izleyebilir. 16 bölümlük bir dizi kendisi. İlk videoda şundan bahsetmiştim ben. Ben bir gazete yazısı, bir haber üstünden sana bu diziden uyarlama olduğunu ve o yazıdan aldığım bilgileri sana söylemiştim. Ben diziyi ilk videoda seyretmemiştim. O yüzden de dizideki bazı karakterlerin olmadığını söylemiştim. Ama aslında dizide o karakterlerin olduğunu gördüm. Daha sonra yorumlarda da yazılmıştı. Bu tamamen hani benim bir kaynaktan bakıp söylediğim bir şeydi. Oradan bütün izleyicilerimizin affına sığınıyorum. Türkiye'de gazeteciliğin ne kadar kötü olduğunu da görüyoruz böyle baktığımızda. Onlar bile kendi işleri buyken yalan yanlış haber yapıyorlar. Ben de bu durumdan mütevellit diziyi seyrettim. Doktor Cha dizisini izledim. Keyifle seyrettim. Keyifle takip ettim. Şöyle bir detay var. Dizi gerçekten bölüm bölüm paralel gidiyor. Birinci bölümde gördüğümüz tüm sahnelere yakın her şeyi gördük. İkinci bölüm öyle, üçüncü bölüm öyle derken tabii ki ülkemize göre yerelleştirilmiş gibi bir durum var. Tabii ki dizi süreleri de malum. Kore uyarlaması yaklaşık 1 saat 10 dakika civarında, 70 dakikalık bir iş. Bizim işimiz zaten yaklaşık 120-140 dakikaları bulan bir iş olduğu için tabii ki ekstra hikayeler, ekstra kamu spotuvari hikayeler de devreye girmiş. Bazı hikayeler uzatılıyor tabii. Bu çok normal. Fakat tabii genel açıdan baktığımda ben Doktor Cha'yı seyrederken keyif aldım ve seyrettiğim şeylere nazaran da bu seyrettiklerimi de barda göreceğim için çok mutlu olurum. Çünkü çok güzel bir hikaye bizi bekliyor. Şimdi Doktor Cha'nın bölüm sayısını düşündüğümüzde ve Bahar'la şu anki paralel gittiğini düşündüğümüzde demek ki Bahar'ın ilk sezonda da Doktor Cha dizisindeki bütün olaylar yaşanacak gibi düşünebiliriz. Tabii sezonu aslında kapatıyor baktığımızda. İkinci sezonda da daha farklı şekilde devam edebilir Bahar. Ya dizilerimiz zaten bir noktada esinleniyorlar ama süreleri uzun olduğu için 12-13 bölümden sonra o esinlendikleri işten kopup daha farklı yere gidiyorlar. Bunu çoğu dizimizde görmüştük ya da direkt uyarlamayı satın alıyorlar bu dizide olduğu gibi. Böyle devam edebiliyor. Önemli olan dizilerin keyifle izlenebilir olması. Ben aşırı da orijinal bir işte izlesem fark etmiyor. Sonuçta sen bunu kültürüne nasıl uyarlıyorsun? Bunu başarılı yapabiliyorsan senariste teşekkür ederiz. Keyifle izlediğimiz için izlemeye devam ederiz. Şimdi o dizide çok büyük bir performans var aslında. Ben birkaç bölümü izlemiştim ve gerçekten beğenmiştim. İyi uyarlamışlar. Yani sen şimdi hepsini izledin. Yani Bahar karakterinin yaşayacaklarından neler bekleyebiliriz ilerleyen bölümlerde? Şimdi tabii çok spoiler vermeyelim. İnsanların izleyeceği şeylerle alakalı sürpriz bozmaya gerek yok. Fakat Bahar gerçekten onu yıpratacak çok büyük 2 tane olaya şahit olacak ve bu da onun karakterini yükseltecek şeyler olacak. Tabii şu da var. Demet Evgar'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Kore uyarlamasındaki kadın da bu arada çok tatlı ve çok iyi bir oyuncu o da. Ben Demet Evgar'ın performansını çok merak ediyorum. O duygu değişimlerinde. Tabii onun dışında aslında bu bir hastane draması. Yani biz bölümler boyunca şunu seyredeceğiz. Bir hasta gelecek, bir konuk oyuncu olabilir, bu tanıdığımız bir yüz olabilir. Bir hasta gelecek ve Bahar ona bir çare bulmaya çalışacak. Timur ona bir çare bulmaya çalışacak. Bahar'ın oğlu ona bir çare bulmaya çalışacak. Bu noktada da aslında bölüm bölüm, her bölüm dahil olan birbirinden farklı hastaları iyileştirmeye çalışan, bazen iyileştiremeyen, bazen sorun
sorunlarla karşılaşan Bahar seyredeceğiz. Ya Bahar aslında bazen tökezleyecek çünkü yıllardır bu işi yapmıyordu. Bazen de umut olacak. Evren de bu noktada yardımcı olacak ona. Evrenle Timur'un çekişmesi devam edecek. Bu bölümdeki gibi hem mesleki bir çatışma var aralarında hem de bence Bahar üzerinden de olacak. Evren yavaş yavaş Bahar'dan hoşlanmaya bence başlayacak. Onun sinyallerini de aldık yani. Onu işe öylesine hani sadece bence çok yüksek puan aldı diye aldırmadı. Bu noktada Timur'la Rengi'nin orada bir görüşmeleri olacak. Bence burada Evren de yakalayabilir burada. Eline büyük bir koz geçebilir onların ikisini. Çünkü artık hepsi aynı hastanedeler ve hani dizilerimiz böyle genelde yıllarda falan geçiyor. Burada da hastane draması izleyeceğiz. Bu belki de farklı gelmiştir insanlara. Son olarak tabii Doktor Şah dizisindeki en önemli hikayede Timur, Rengin ve Bahar arasında olan çatışmalar. Önümüzdeki bölümlerde çok acayip şeyler sizi bekliyor sevgili bizi izleyen insanlar. Gerçekten hani orada beklemediğiniz sürprizlerle karşılaşacaksınız. Aa bu da böyle miymiş diyeceğiniz bir sürü şey karşınıza çıkacak. Bence bu diziyi merakla izlemeye devam edin. Çünkü eğer gerçekten birebir ilerlerse bizi çok büyük sürprizler ve çok güzel bir hikaye bekliyor. Evet, bir de şunu söyleyelim. Bu bölüm Rengi'nin de kızını gördük. Hatta çok da yakınlardı Bahar'ın kızıyla. Şimdi Rengi'nin kızının neden yakın olduğunu falan biraz aklınızda tartın. Acaba kimden çıkabilir onu da düşünün. Türk dizilerinin entrikalarını düşündüğümüzde spoiler vermeden böyle bir şey diyeyim. Boşu boşuna eklenmiyor sonuçtaki çoğu karakter. Dizi bir atağa kalkacak. 6. 7. bölümden sonra daha da aksiyon şeyler izleyeceğiz. Şu an bayağı bir yapı kurdular kendi içerisinde. Tabii şimdi Bahar'a da muhtaçlar kaynanayla Timur. Çünkü neden? Bütün miras aslında Bahar'a bırakılmış. O noktada bakalım o süreç nasıl ilerleyecek? Bence farklı işler izleyeceğiz. Bahar'ı belki de haftalık olarak incelemeliyiz. Sen ne diyorsun? Bilmiyorum. Ben de seyircilerimize soruyorum. Dizinin uyarlamasını izledim ben. Size de paralel hikayelerini anlatabilirim isterseniz. Dilerseniz yorumlara belirtebilirsiniz. Bahar'ı her hafta inceleyelim mi diye. Evet, görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.